Merhaba, bu haftaki videomuzun konusu ödem söktürücü ve zayıflamaya yardımcı olarak bilinen kiraz sapı mısır püskülü çayı hakkında olacak. İyi seyirler. Efendim, bu kür gerek sosyal medyada gerekse doğal ürün satışı yapılan mağazalarda ödem atıcı olarak en çok bahsi geçen ve tavsiye edilen bir kür. Ancak bu kürün mucidi İbrahim Saraçoğlu olmasına rağmen sosyal medyada onun tarifi dışında birçok anlatım ve uygulama tarifi verilmekte. Ben sizlere bu videoda Saraçoğlu'nun bu kürü tavsiye ettiği şekliyle tam hazırlanma ve uygulanma tarifini vereceğim. Bu verdiğim tarif aynı zamanda bizim mağazalarımızda da önerdiğimiz tariftir ve başarı oranı oldukça yüksektir. Eminim sizler de faydasını göreceksiniz. Efendim, ekranda bir yandan hem kiraz sapının hem de mısır püskülünün faydalarını sizlerle paylaşacağım. Bir yandan da doğru ürünü nasıl temin edebilirsiniz ve nelere dikkat etmelisiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Kiraz sapı hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse kelimenin tam anlamıyla doğal bir müsüldür. Hem vücutta su tutulumunu önler, hem idrar söktürür, hem de ödem atmaya yardımcıdır. Tüm bunları içerisinde bulunan biyoflavonoidler ve potasyum tuzları ile yapmakta. Mısır püskülünün ise tüm bunlara ek olarak kronik eklem ağrıları içinde oldukça faydası bulunmakta. Güzel bir soru. Madem ikisi de birbirine yakın faydalara sahipler, neden sadece birini tüketmiyoruz? Efendim, şöyle ki iki bitkide de bulunan aynı maddelerin farklı yoğunlukları ve kişiye göre farklı etkileri görülmüş. Misal kiraz sapında ödem atıcı özellik daha yoğunken mısır püskülünde idrar söktürme özelliği daha ön plana çıkmakta. Bir de şu şekilde izahı yapılıyor. Her bir çayın günde bir kere tüketilmesi gerektiğinden birisi sabah birisi de akşam olmak üzere öneriliyormuş. Özetle hangisi aklınıza yatıyorsa doğru cevap o diyelim ve doğru ürün nasıl bulunur anlatmaya geçelim. Kiraz sapı ve mısır püskülü aktarlarda ve birçok insanın yaşadığı bölgelerde bulunan ürünler. Ancak bu bitkilerden istenilen faydanın elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle kullanacağımız bitkiler yetiştirilme aşamasında kesinlikle zirai ilaçlara maruz kalmamış olmalıdır. Bu tarz ürünleri bulmak ülkemizde oldukça zor. Maalesef tıbbi bitki olarak yetiştirilen ve bu amaca dönük özel bir tarım yapılmamakta. Sadece bazı firmalar bu şekilde ürün temin edebilmek için öncesinde çiftçiyle anlaşıp istedikleri tarzda ürünü yetiştiriyorlar. Bunu da ülkemizde yapan başlıca firma Martin Bauer denen bir Alman firmasıdır. Bazı iyi markalar bu firmanın ürününü piyasada paketli olarak satmakta. Bunu da ürünün fiyatından anlamak oldukça kolaydır. Bazı aktarlarda bu iki ürün kiraz sapı ve mısır püskülü değirmenlerde birlikte karıştırılarak toz haline getirilip satılmakta. Bu müşteriye kullanım kolaylığı sağlıyor ancak kürün başarı oranını düşürmekte. Burada üşenmeden 21 gün boyunca bu çayları sabah ve akşam içmeye devam etmelisiniz. Daha uzun süre yapmak isterseniz eğer 21 günden sonra bir hafta ara verip tekrar devam edebilirsiniz. Mısır püskülü bazı markalarda kullanım kolaylığını sağlamak için doğranarak ya da toz haline getirilerek satılmakta. Bunda herhangi bir mahsur yoktur. Sizler çevrenizde bulunan kiraz sapını ya da mısır püskülünü kendiniz çay yapmak isterseniz burada dikkat etmeniz gereken konu, birincisi bunları kesinlikle kurutmalısınız. Yaş bitki kesinlikle kullanmamalısınız ve kuruturken de gölgede kurutmaya dikkat etmelisiniz. Gölgede kurutma süresi bu bitkilerin biraz uzun olacağından isterseniz eğer bu bitkileri fırında düşük ısıda kurutabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 saat bekledikten sonra kullanıma hazır hale gelmekteler. Efendim, bu kür hazırlanırken demleme süreleri çok önemli olup bu sürelere tam olarak uyulmalı. Saraçoğlu kendi mağazalarında bu ürünleri süzen poşet olarak sattığından ölçü olarak 1 adet süzen poşet şeklinde vermekte. 1 adet süzen poşet standart olarak 2 gram gelmektedir. Biz de çaylarımızı hazırlarken yaklaşık olarak 2 gram bitki katmalıyız. Tabii bu ürünleri doğranmış olarak alırsanız o zaman da ölçü 1 tatlı kaşığıdır. Bu ürünleri Modern Aktar firması öğütülmüş olarak satmakta. Kullanım kolaylığı açısından incelemenizi tavsiye ederim. Kürün uygulandığı süre zarfında tuz tüketimi en aza indirilmeli ve su tüketimi günde 2-3 litrenin altına kesinlikle düşmemelidir. Bu kürün takviye gıdası keten tohumu yağıdır. Kullanmak isterseniz sabah ve akşam aç karnına 1 yemek kaşığı kür boyunca tüketebilirsiniz. Bu konu hakkında başka sorularınız olursa lütfen videonun altına yazınız. Elimden geldiğince her soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.